Herkese esenlikler diliyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Bakalım benim de keyifleneceğim bir video olacak diye düşünüyorum. Kalorifer fan modülü sökme temalı videomu izlediyseniz veya oradan geldiyseniz bu onun devamı olacak. İzlemediyseniz de şuraya bir yere o videoyu koyarım. Şimdi Magneti Marelli ve elimizde Sagem. Normalde bunu Sagem diyebilirdik. Sagem France yazıyor kutusunda. Burada da Sagem numarasını görebilirsiniz. Bir yanımda da Magneti Marelli. Olsa da kendisi Bursalı bir arkadaşımız. Bursa'da yapılmış. Tofaş'ın yaptığı bir şey yani. Ama malzeme nasıl, kutudan nasıl şekilde çıkıyor, ne farklılığı var? Bu orijinal 2001 yılında takılmış olan bir röle. Nagares marka. Şöylece ilk de göstereyim. Ama ondan önce kutuları içeriğine bakmadan hızlıca bir evet. Nerede kaldık? Jeneriğimizi gördükten sonra kutuların içeriğine geçebiliriz. Evet. Şimdi Sagem arkadaşımızı açıyoruz. Daha önceki videoda ilk başta Marelli'yi göstermiştim zaten. Çünkü onu aldım takacağım diye sök taktı. Şöyle size bir yaklaşayım. Sagem. Dikkatiniz hiçbir şey çekti mi? Yazı çok kolpa. 9. ay 2023'te üretilmiş. Bu Sagem'imiz. Bu da Marelli. Hatta ben şöyle yapayım en temize. Şu kabloyu da sıyırayım. Yanındaki o diyot, miyot neyse adı artık onun. Şöyle bir kıyaslayalım. Gördünüz mü? Çok benzerlik yok mu? Yani şu dibinden gözüken 1035 VUT aynı yazı şuraya baskıyla lazerle neyse yazılmış Sagem bilmem ne bilmem ne. Mo. Fasonun tillahı. Hiç böyle kalıp farklılığı falan bile yok yani. İkisi de aynı fabrikadan çıkma. Sagem birkaç lira daha pahalı Marelli'den. O da marka etiketinden. Ama ikisi de bariz bir şekilde fasoncu. Büyük ihtimalle hepsi de Ali Baba'da olan ürünlerdir. Çünkü hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Yani gerek yok. Ama şuna bakıyorsun. Bu arkadaşa. Yani kalıp farklılığına bakayım diye bakıyorum da. Ulan kalıp hataları bile aynı orijinaliyle neredeyse. Çünkü orijinalinin bir tanesini kopyalamışlar mı diyeyim artık. Vay arkadaş ya. Neyse bugünün sonunda Sagem'i takacağım. Size takış esnasında videoyu çekmeyeceğim. Zaten bir önceki videoda sök takı göstermiştim. Şu an sadece Sagem'le sorunum çözülecek mi? Asıl mevzumuz o. Ben çözüleceğine inanmıyorum. Başka bir yer çıkacak kesin. Tabii gönlümden çözülmesini istiyorum da. Bunu takacağım. Sizin için birkaç saniye sonra bunun çalışıp çalışmadığını gösteren bir video olacak. Neyse şunu da orijinali. Aslında belki bunu mındar bile etmiş olabilirim. Eğer Sagem çalışmasa elimdeki sağlam şeyi boş boşuna kazımışım. Ve hatta bir tanesine minik böyle bir ufacık ne deniyor ona bilmiyorum. Diyot mu deniyor? Ne deniyor? Onu koparttım lehiminden. Kaybettim de. Kutunun içine koymuşum ama kim bilir nereye gitti. Neyse. İşte kutu açılımı da böyle oldu. 2 tane rölenin özür dilerim. Ne? Resistans. Ne demiş? Regülatör. Resistör. Neyse artık. Onların kutu açılımını sizlerle paylaşmış oldum. Ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok yani. Bazı ürünler direkt böyle fasonculuk. Diğer ev tekstili ürünlerini yapan o meşhur markalar var ya bilirsiniz. Hanımlı, madamlı, Fräulein'lı markalar.
Onlar da fasoncu, onlar gibi bir şey bunlar da. Alıyor bir firma yapıyor Çin'de. Hepsi alıyor, kutuluyor, satılıyor. Yani buna kutucu. Eski bavul ticareti gibi bir şey. Neyse fazla uzatmıyorum ve size son halini göstermek istiyorum ve umarım bu sorunumu çözecek olan parçadır. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Yeni fanımızı taktık. Sajemi. Ve kontağı açtığımızda zaten mutlu son veya hüsranla karşılaşacağız. Ben yine de ne olur ne olmaz diye sonrasında multimetremi yanında hazır tutuyorum. Çünkü kesinlikle nelik olacak burada. O. Değişik bir bızırtıyla beraber geldi. Şimdi ilk başta yapacağım şey bu videoda yapacağım. Direkt o modülden şüphelendiğim için direkt modüle odaklandım. Ama şu arkadaştan ilk şüphelenmiştim daha önceki videolarda. Yine videonun sonuna veya köşeye bir yere eklerim hani önerilere. Kontrol panelini değiştirdim. Nasıl değiştirilir diye bu sorundan dolayı. Ama değişmedi sorunum. Modülü değiştirdim. Hatta ikinci farklı bir marka taktım şu an işte Marelli'den sonra. Ve dolayısıyla sorun onlarda değilse orijinal modülümü ziyan etmiş olacağım. Onu anlayacağız birazdan. Fana giden soketi söküp bir artı bir eksi bir tane de kontrolden gelen bir ince damar kablo var. Şase alıp ona bakacağız. Multimetremizle bakacağız. Etki, tepki görebiliyor muyuz? Fan hızını değiştirdiğimde. Eğer öyle bir şey varsa oradan buraya gelen bilgi kablosunda bir hata var. Onu düzeltmeye çalışacağız. İlk yapacak işi son yapıyorum. Şimdi şu sigorta kapağımızı, fan kapağımızı şuradan bir alalım. Soketimiz burada. Nerede? Burada. Siyah, mavi, kırmızı. Gözüküyor mu? Bakalım. O şimdi daha iyi. En azından ışık vuruyor. Şöyle bir kablomuz mevcut. Bu kablonun işte artı, eksi ve kontrol bilgisi gelen yeri. Kontağımızı açalım. Şimdi ayağı bacağı da erimemiş bu arkadaşın. Görmüyorum ben. 12.5 çiçek. 12.5 şimdi biz bunu artı kabul edersek. Tamam. Nereye gittim? 10.30 arttı. 11 7.50 mesela şunu size göstereyim. Tutturabildik mi? Ay nerede kamera? Bak şimdi. Şu an tam güç. Bir tık aşağıda. Bir tane daha düşürüyorum. Bir tane daha düşürüyorum. Komut geliyor. Bir tane daha düşürdüm. Sıfıra çok yakın. Ama çok patladı. Şurayı da görün. Şu an off konumu mu? Evet. Yani off değil de. Off yok çünkü. En şeyde bile çalışıyor arkadaş. Durmuyor. Otoya alıyorum. Otoda 10.23. İç sıcaklığa göre şey yapacak. Şimdi bunu arttırırsam değişir değerler ısıdan dolayı. Soğuğa alırsam daha da düşecek çünkü daha çok çalıştırmak istiyor. Çünkü ortam soğuk diyor. Bunu alırsam değerler değişiyor. Yani o zaman diyor ki bu arkadaş senin bu aletin çalışıyor. Artı eksiği yanlış vermişiz mesela. Ona eksi diyor. Aletimiz sinyalini veriyor. Peki neden fana müdahale edemiyoruz?
Kontrol panelinde sıkıntı yok. Şu an düşünüyorum, bulamıyorum. Neye bakmam lazım? Bilemedim. Rölelere baktık. Sigorta kutusundaki yeşil röle sağlam. Ayağı bacağı erimemiş. O elde var bir sigorta. Zaten sigorta patlak olsa çalışmaz ama çalışıyor. Onu da yeniledik. Fan modülü, onu da yeniledik. Fan motoru zaten çalışıyor. Sağlam bir sorun yok. Şimdi buradaki bilgiye baktığımıza göre klima paneli de sağlam. Ve ısıyı da ölçüyor ki otoya aldığımızda değerleri değiştiriyor. O zaman sorun ne? Fikri olan lütfen aşağıda yorumlarda yazsın. Çünkü aklıma başka bir fikir gelmiyor. Neye bakmam gerekiyor diye. Yine bir sonuca ulaşamadığımız videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çünkü nasıl ilerleyeceğimi bilmiyorum. Videoyu kapadıktan sonra biraz daha araştırma içerisinde olacağım. Çözüm bulursam videoda size anlatırım ama bu video yine sonuçsuz kalmış oldu. Neyse, en azından kutu açılımı yapmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir kutu açılımını en azından. Burada da nasıl kontrol edeceğinizi az çok fikir sahibi oldunuz. Yani en azından bu değer ne anlama geliyor? Ops, yanlış yer. Bu değer ne anlama geliyor? Şöyle göstereyim bir yandan da görün siz. Tam güç yaptım. Hop. 7.43-44'lere indi. Ama kapalı pozisyona getirdiğimde 12.27. Yani kapalı pozisyon dediğim aslında kapalı olsa bile bizim fanlarımız en düşük devirde bile çalışıyor. Yani işte yarım volt diyeyim. Bile çalışıyor. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım bir sonraki videomda yine görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.